Selamlar. Bugün size hem sağlığımı korumak için yaptığım hem de fan seçimi konusunda bana çok net dersler veren bir projeyi anlatacağım. Ev yapımı lehim duman emici. Lehim yaparken herkes bilir. Özellikle flaks dumanı içinde kolofon bazlı uçucu organikler, aldehitler ve çok ince partiküller taşır. Hazırsanız başlayalım. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Lehim dumanı kısa vadede boğaz yanması yapabilir. Gözlerde tahrişe neden olabilir. Uzun vadede ise solunum yolları için ciddi riskler oluşturabilir. Hele bir de kapalı bir ortamdaysanız bu dumanı kaynağında yakalamak gerçekten çok kritiktir. Şu an ekranda gördüğünüz sistem henüz birleştirilmemiş hali. Bunu özellikle bu şekilde gösterdik. Çünkü sistemin nasıl çalıştığını anlamak, parçaları tek tek görmek önemli. Gövde parçalarının tamamı 3 boyutlu yazıcı ile üretildi. Hava akışını yönlendirmek için tasarlandı. Filtre olarak elektrik süpürgesi için üretilmiş kaliteli bir HEPA filtre kullanıyorum. Bu filtreler yaklaşık 0,3 mikron boyutundaki partiküllerin %99'unu tutabilir. Yani lehim dumanı için oldukça etkili. Hortum olarak lavabo gider hortumu kullandım. Esnek olduğu için dumanın tam kaynağına yaklaştırabiliyorum ve istediğim formu bu hortuma verebiliyorum. Bu parçaların tamamı Friket kullanılarak çizildi. Tasarım yaparken özellikle şunlara dikkat ettim. Kesit alanları aniden daralması. Hava yolunda keskin dönüşler olması. Çünkü her keskin dönüş ekstra basınç kaybı demektir. Basınç kaybı arttıkça fanın işi zorlaşır ve sistemin verimi düşebilir. Şimdi gelelim bu işin en kritik noktasına, fan meselesine. Önce blower yani salyangoz fana elektrik veriyorum. Bakın çalışırken sadece hava üflemiyor. Havayı ciddi şekilde sıkıştırıyor ve dışarıya fırlatıyor. Bunu peçete testinde net bir şekilde görebiliyoruz. Bu davranış bize şunu söylüyor. Bu fan yüksek statik basınç üretebiliyor. Ama buraya gelmeden önce küçük ama çok öğretici bir hata yaptım. İlk denememde standart bir bilgisayar kasası fanı kullandım. Yani bir eksenel fan. Fan boşta çalışırken hava debisi çok yüksekte. Teknik referans dokümanında CFM denilen değer harikaydı. Ama önüne HEPA filtre koydum. Arkasına da hava emişi için hortumu bağladım ve çalıştırdım. Sonuç emiş neredeyse sıfır. Elimle kontrol ediyorum. Fanın hava çıkışında ciddi bir hava akışı hissediliyor ama hortumdan hiçbir şekilde hava çekilmiyordu. Bunun sebebi fanın bozuk olması değildi. Fan tipinin yanlış olmasıydı. Eksenel fanlar havayı dönen kanatlarla eksen boyunca iterler. Açık ortamda direnç yokken harika çalışırlar. Ama statik basınç üretme kabiliyetleri düşüktür. Peki statik basınç ne demek? Fan önüne bir engel geldiğinde yani filtre, hortum, dar kanallar gibi dirençlerle karşılaştığında havayı itebilme gücü demek. Eksenel fanlarda bu değer çok düşüktür. HEPA filtre gibi yüksek dirençli elemanlar için yetersiz kalır. Blower yani salyangoz fanlar ise tamamen farklı çalışır. Hava fanın merkezinden içeriye alınır. Döner hareketle hızlandırılır. Kapalı bir gövde içinde sıkıştırılır ve çıkışa yönlendirilir. Bu sayede çok daha yüksek statik basınç üretebilirler. Yani filtre olur, hortum olur, dar kanallar olur. Hiç fark etmez. Hava akışı devam eder. Bu yüzden duman emici vakum sistemleri ve kanal içi havalandırmalarda blower yani salyangoza benzeyen fanlar kullanılır. Ben de bunu gördükten sonra kasa fanını tamamen çıkardım. Yerine blower fan koydum ve sorun anında çözüldü. Şimdi parçaları sıcak silikonla birleştiriyorum. Ama burada silikon sadece yapıştırıcı olarak değil, aynı zamanda hava sızdırmazlığını sağlıyor. Hava kaçakları olursa fan havayı en kolay yoldan çekmeye çalışacak ve dumanı kaynağından yeterince vakumlayamayacak. Bu yüzden tüm birleşim noktalarını silikonla kapatmak çok önemli. Her şey kuruduktan sonra tekrar çalıştırıyorum. Peçeteyi emiş tarafına yaklaştırıyorum ve bakın masadan kaldırıyor. Bu artık sistemin gerçek bir basınç farkı oluşturduğunu gösteriyor. Şimdi gelelim gerçek teste. Lehim yapıyorum. Flux dumanı çıkıyor ve duman daha yukarı yükselmeden direkt içeri çekiliyor. Ortamda koku yok.
duman yok, nefes almak rahat. Bu projede çıkarılacak en önemli teknik dersler şunlardır. Fan seçimi. Sadece ne kadar üflüyor sorusuyla yapılmaz. Sistemde filtre varsa, hortum varsa, dar hava geçiş kanalları varsa bakmanız gereken şey statik basınçtır. Yani yanlış fan en iyi tasarım bile çöp edebilir. Doğru fan ise basit bir sistemi bile çok etkili hale getirebilir. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gittiyse kanala abone olup videoları beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.